Herkese merhaba, Gizem Lab TR'ye yeniden hoş geldiniz. Önceki videomuzda insanlık tarihini baştan yazdıran tarihin sıfır noktası, Göbekli Tepe'nin akıl almaz gizemlerini hep birlikte incelemiştik. O devasa T şeklindeki sütunlar, karmaşık hayvan figürleri ve günümüzden 12 bin yıl önce nasıl inşa edildiği hala anlaşılamayan o anıtsal yapılar. Hepimiz Göbekli Tepe'nin bildiğimiz her şeyi temelden sarstığını düşünüyorduk. Peki ya size Göbekli Tepe'nin yalnız olmadığını, hatta belki de ondan bile daha eski, daha karmaşık ve daha insansı bir kardeşinin daha bulunduğunu söylesem? Arkeologlar Göbekli Tepe'nin bulunduğu bölgede, Şanlıurfa'da, tarihin seyrini bir kez daha değiştirecek akıllara durgunluk veren yeni bir keşfe imza attılar. Karşınızda tarihin karanlıkta kalmış, gizemli ve belki de biraz ürkütücü yeni yüzü, Karahan Tepe. Eğer Göbekli Tepe sizi şaşırttıysa, emin olun Karahan Tepe'nin sırları sizi koltuğunuza bağlayacak. Çünkü bu yeni keşif, insanlık tarihi ve medeniyetin başlangıcı hakkındaki en temel soruları yeniden sormamıza neden oluyor. Acaba bildiğimiz tarih buzdağının sadece görünen kısmı mı? Hazırsanız Göbekli Tepe dosyasını bir adım öteye taşıyor ve Karahan Tepe'nin derinliklerine doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Her şey Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı Taştepeler projesiyle yeni bir boyut kazandı. Bu proje sadece Göbekli Tepe'ye odaklanmak yerine onun çevresindeki 100 kilometrelik bir alanda benzer özellikler taşıyan başka yerleşim yerleri olup olmadığını araştırmayı hedefliyordu. Ve sonuçlar en çılgın tahminlerin bile ötesindeydi. Proje kapsamında tam 12 adet daha Neolitik dönem yerleşimi tespit edildi. Evet, yanlış duymadınız. Göbekli Tepe gibi 12 bin yıllık geçmişe sahip 12 farklı nokta daha. İşte Karahan Tepe, bu tepelerin içinde şu an için en çok öne çıkan, en çok bilgi veren ve en çok soru işareti barındıran yer. Göbekli Tepe'ye yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Karahan Tepe, İlk bakışta ona çok benziyor. Yine devasa, T şeklinde sütunlar, yine dairesel planlı yapılar. Ancak kazılar derinleştikçe Karahan Tepe'nin kendine özgü, bambaşka bir karaktere sahip olduğu anlaşıldı. Göbekli Tepe'de sütunların üzerinde ağırlıklı olarak hayvan figürleri görürken Karahan Tepe'de sahneye ilk kez insan çıkıyor. Hem de ne çıkış. Karahan Tepe'deki kazılarda ortaya çıkarılan heykeller ve kabartmalar o dönemin insanların kendilerini ve dünyayı nasıl algıladıklarına dair bize inanılmaz ipuçları sunuyor. Burada Göbekli Tepe'de neredeyse hiç rastlamadığımız bir detay var. İnsan tasvirleri. Ama bunlar sıradan tasvirler değil. Özellikle bir tanesi var ki arkeoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Sırtında bir leopar taşıyan, yorgun ama kararlı bir ifadeye sahip bir insan heykeli. Bu heykel o dönemin insanının doğayla olan karmaşık ilişkisini, belki de bir şamanı, bir lideri veya bir avcıyı sembolize ediyor olabilir. Yüzündeki o gerçekçi ifade 12 bin yıl öncesinden bize bakan bir çift göz gibi adeta. Fakat Karahan Tepe'nin sırları bununla sınırlı değil. Alanın en çarpıcı özelliklerinden biri kayaya oyulmuş devasa bir oda. Bu odanın içinde tam 11 adet devasa fallus heykeli bulunuyor. Evet, doğru duydunuz, fallik semboller. Bu heykeller bir duvar boyunca sıralanmış ve hepsinin başında yılan başlı bir insan figürü yer alıyor. Bu sahne ne anlama geliyor? Bir bereket ritüeli mi? Bir soy töreni mi? Yoksa bizim henüz anlamlandıramadığımız çok daha derin bir mitolojinin parçası mı? Arkeologlar bu odanın bir tür toplanma ve ritüel alanı olduğunu düşünüyor. Belki de belirli mevsimlerde kabilenin erkekleri burada toplanıp atalarına veya doğurganlık tanrılarına saygılarını sunuyorlardı. Bu sembolizm Göbekli Tepe'deki daha soyut ve hayvansal anlatımdan çok daha farklı, çok daha doğrudan ve insana odaklı bir dünya görüşünü işaret ediyor. Göbekli Tepe'de genellikle yapılar ayrı ayrı ve daireselken, Karahan Tepe'de yapılar birbirine bağlı ve daha karmaşık bir yerleşim planı gösteriyor. Sanki zamanla mimari anlayışları gelişmiş, farklı amaçlara hizmet eden odaları bir araya getirmeyi öğrenmişler. Hatta bazı odaların sıvı tutacak şekilde tasarlandığı görülüyor. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. Bu odalarda ne tür sıvılar tutuluyordu? Su mu, kan mı, yoksa bir tür fermente içecek mi? Belki de bu sıvılar az önce bahsettiğimiz fallik heykellerin
bulunduğu odadaki ritüellerin bir parçasıydı. Bu olasılıklar Karahan Tepe'yi sadece bir tapınak kompleksi olmaktan çıkarıp içinde yaşamın, ritüellerin ve belki de sosyal organizasyonların olduğu daha komplike bir merkez haline getiriyor. Karahan Tepe'nin en kafa karıştırıcı yanlarından biri de yaşı. Yapılan ilk analizler Karahan Tepe'nin bazı bölümlerinin Göbekli Tepe ile çağdaş, hatta belki de ondan bir nebze daha eski olabileceğini gösteriyor. Bu durum tarihin sıfır noktası, unvanının el değiştirebileceği anlamına mı geliyor? Belki de asıl soru bu değil. Asıl soru şu: bu kadar kısa bir mesafe içinde bu kadar anıtsal ve birbirinden farklı özellikler taşıyan yapılar nasıl aynı dönemde var olabildi? Bu iki merkez arasında bir ilişki var mıydı? Biri diğerinin devamı mıydı, yoksa birbirleriyle rekabet eden farklı kabilelerin veya inanç sistemlerinin merkezleri miydi? Düşünsenize, 12 bin yıl önce henüz tarım yeni yeni filizlenirken, insanlar yerleşik hayata tam olarak geçmemişken, avcı toplayıcı gruplar nasıl bir araya gelip bu devasa yapıları inşa edebildi? Bu, 10 binlerce saatlik bir insan emeği, inanılmaz bir organizasyon ve planlama yeteneği gerektirir. Sadece taşları kesmek, taşımak ve dikmek değil, aynı zamanda bu işi yapacak yüzlerce insanı beslemek, barındırmak ve organize etmek gerekiyor. Bu da bize o dönemde sandığımızdan çok daha karmaşık bir sosyal hiyerarşinin, iş bölümünün ve belki de ruhani bir lider sınıfının var olduğunu düşündürüyor. Karahan Tepe'deki insan tasvirleri, özellikle yüz ifadeleri ve vücut dili bu insanların kendilerine dair farkındalıklarının ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor. Onlar sadece hayatta kalmaya çalışan ilkel varlıklar değillerdi. Onların da bir sanat anlayışı, bir sembol dünyası, bir mitolojisi vardı. Yüzlerindeki o derinlik, acıyı, gücü, belki de korkuyu yansıtıyor. Bu sanatın sadece estetik bir kaygıdan değil, aynı zamanda insanın iç dünyasını, evrenle olan ilişkisini ve varoluşsal sancılarını ifade etme ihtiyacından doğduğunu gösteren en güçlü kanıtlardan biri. Peki Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi bu anıtsal merkezlere ne oldu? Neden bir süre sonra bilinçli bir şekilde toprakla örtülerek terk edildiler? Bu belki de en büyük gizemlerden biri. Bir teoriye göre bu merkezlerdeki inanç sistemi veya ritüeller zamanla değişti ve insanlar yeni inançlarına uygun yeni merkezler inşa etmek için eskilerini gömdüler. Bu bir tür saygı duruşu muydu, yoksa eski tanrılardan korktukları için mi bunu yaptılar? Diğer bir teori ise büyük bir iklim değişikliği veya doğal afetin bölgeyi yaşanmaz hale getirdiği ve insanların bu kutsal alanlarını korumak için üzerini örterek göç etmek zorunda kaldıkları yönünde. Sebebi ne olursa olsun bu bilinçli gömme işlemi, bu inanılmaz yapıların 12 bin yıl boyunca bozulmadan günümüze ulaşmasını sağladı. Sanki atalarımız gelecekte bir gün bizim onları bulacağımızı ve bu mesajları çözeceğimizi biliyor gibiydiler. Bize tarihin sadece yazıyla başlamadığını, medeniyetin köklerinin sandığımızdan çok daha derinlerde olduğunu anlatmak ister gibiydiler. Taştepeler projesi henüz çok yeni ve kazılar devam ediyor. Karahan Tepe'den ve diğer 11 tepeden daha ne gibi sırların ortaya çıkacağını kim bilebilir? Belki de yakında insanlığın ilk alfabesini, ilk yazılı metinlerini veya ilk şehir devletlerinin temellerini bu topraklarda bulacağız. Belki de Karahan Tepe, Göbekli Tepe'nin bir tamamlayıcısı, hikayenin eksik kalan parçasıdır. Göbekli Tepe evreni ve hayvanları anlatırken, Karahan Tepe insanın kendini keşfedişinin ve hikayedeki yerini buluşunun öyküsünü anlatıyordur. Bu keşifler bize sadece geçmişimiz hakkında değil, aynı zamanda kim olduğumuz hakkında da çok şey söylüyor. Binlerce yıl önce bu topraklarda yaşayan insanlar aynı gökyüzüne baktılar, aynı yıldızları izlediler ve bizim bugün sorduğumuz soruların aynısını sordular. Biz kimiz? Nereden geldik? Evrendeki yerimiz ne? Ve bu sorulara cevap ararken arkalarında bize bu devasa taş anıtları bıraktılar. Siz ne düşünüyorsunuz? Göbekli Tepe'nin hayvansal ve soyut sembolizmi mi daha gizemli, yoksa Karahan Tepe'nin doğrudan ve insansı anlatımı mı?
Bu iki devasa merkez aynı kültürün farklı yüzleri mi yoksa tamamen ayrı iki medeniyetin izleri mi? Bu yapıları inşa edenler bize nasıl bir mesaj bırakmak istediler? Yorumlar kısmında kendi teorilerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bu büyük gizemi hep birlikte tartışalım ve tarihin derinliklerinde kaybolalım. Bu tür gizemli ve tarih dolu içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde tarihin bir başka karanlık koridorunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.